Son zamanlarda YouTube'da dolaşırken karşımıza fırından daha taze taze çıkmış bağımsız animasyonlar çıkıyor ve Run Monster Run da tam olarak onlardan bir tanesi. Yaklaşık bir ay önce pilot bölümü yayınlanan henüz çok yeni bir animasyon serisi var karşımızda. Dürüst olmak gerekirse ilk gördüğümde bana da epey çocuksu ve hatta biraz saçma geldi. Ama merakıma yenik düşüp izlemeye başladım. Fakat zaman geçtikçe o izlediğim çocuksu çizimlerin arkasında hiç de masum olmayan, derin ve karanlık bir hikaye yattığını fark ettim. Peki, Run, Monster, Run. Neyin nesi bu animasyon? Dostlar, şimdi size animasyonun konusunu ve o gizemli tesiste neler döndüğünü genel hatlarıyla özetleyeceğim. Eğer buraya kadar anlattıklarım ilginizi çektiyse ve spoiler yemeden direkt pilot bölümü kendiniz deneyimlemek istiyorsanız videoyu burada durdurup ilk önce gidip pilotu izlemenizi kesinlikle öneririm. İzleyenler veya ben spoiler severim diyenler buradaysa o halde başlıyoruz. Hikayemiz dışarıdan bakıldığında aşırı neşeli, renkli ve kusursuz görünen gizli bir tesiste başlıyor. Bu tesiste 3 ana karakterimiz var. Aşırı enerjik ve saf olan Zepi, grubun dahi çocuğu Nebulor ve biraz daha karamsar ama gizemli güçleri olan Gloom. Başlarında ise yüzleri maskeli, kendilerine gözetmenler diyen garip tipler var. Karakterlerimizin hayatı aslında çok basit bir rutine bağlı. Tesisin 3 temel kuralına uyacaklar. Tasmanı asla çıkarma, gözetmenlerin sözünden çıkma ve asla bir insanı öldürme. Eğer uslu durup Quackathon denilen bu saçma yetenek yarışmasını kazanırlarsa ödül olarak çift porsiyon tatlı alıyorlar. Çocuk kandırır gibi yani. Tam bir kreş ortamı. Ama karakterlerimiz güçlerini pek kontrol edemiyor. Nitekim yarışma sırasında korkulan oluyor. Önce Gloom gücünü kontrol edemeyip gözetmene saldırıyor, ardından Zappy de kazara kendi kontrol kemerini kırıyor. Tabii gözetmenler bu kuralların çiğnenmesini affetmiyor ve ikisini birden aynı hücreye kapatıyor. İşte burası çok kritik. Çünkü hücredeyken Gloom yaşadığı panikle ilk defa karanlık bir portal açmayı başarıyor. Ama portalla dışarı kaçmıyorlar. Gözetmenler cezaları bitince onları hücreden kendisi çıkarıyor. Odada tekrar bir araya geldiklerinde bizim teknoloji dehası Nebulor gözetmenlerin televizyon sinyalini hackliyor ve karşılarına çok gizli bir eğitim videosu çıkıyor. İşte o an canavar olduklarını dışarıdan birinden değil bizzat kendileri bu videoyu izleyerek öğreniyorlar. Videoda açık açık anlatılıyor. Bu sevimli dostlarımız aslında dünyayı tehdit eden birer canavarmış. Üstelik karasal, uzaylı ve boyutsal olarak sınıflara ayrılmışlar. İnsanlar onları eğitmek için değil, zayıf noktalarını bulup büyüdüklerinde hepsini tamamen yok etmek için burada tutuyormuş. Bu korkunç gerçeğin şokuyla odadan çıkıp koridora dağılıyorlar ama ortam bir anda darmadağın oluyor. Zappy, kandırılmış olmanın verdiği o yoğun sinir patlamasıyla kontrolünü tamamen kaybediyor ve koridorda Gloom'a saldırmaya başlıyor. İkilinin arasındaki kavga o kadar büyüyor ki Gloom'un açtığı karanlık portal yüzünden bir anda ikisi birden o ürkütücü karanlık boyuta ışınlanıyorlar. Boyutta bir süre çekişip tekrar koridora geri döndüklerinde ise artık çok geç oluyor. Çünkü bu enerji patlaması tüm tesis alarmlarını kaldırıyor. Koridorda tam gözetmenler etraflarını sarıp onları kıskıvrak yakaladığı, her şeyin bittiği ve kıstırıldıkları o çaresiz anda sahneye Nebulor çıkıyor. Nebulor zemin kapısını yani alttan bir delik açmayı başarıyor ve bizimkiler tam gözetmenlerin elinden kurtularak aşağı iniyorlar. İşte pilot bölüm tam olarak bu kaotik kaçışın başladığı yerde bitiyor. Evet, bunca şeyden sonra bence artık bu animasyon çok da çocuksu değil. Evet, hala çocuksu bir tarafı var ama çocuk işi değil. Ki aynı şey Digital Cirque gibi yapımlar için de söyleniyordu. Ancak son bölümlere doğru her şey gittikçe karanlıklaşmaya başladı. Büyük ihtimal Run, Monster Run'da da böyle olacak.
Bu da animasyonların sadece çocuklar için değil, herkes için olduğunu gösterir. Çocuksu kısmın arkasında aslında karakterlerimizin büyüyünce korkunç canavarlar olacaklarını ve farklı yerlerden geldiklerini öğreniyoruz. Bunları ulu gören ve gözetmenler zaten biliyor ama karakterlerimiz bizzat kendi elleriyle yani kendi çabalarıyla öğreniyor. Ki bu da karakterlere çok ağır bir travma yüklüyor. Toplumda genel olarak şöyle bir ön yargı var biliyorsunuz. Eğer bir şey renkliyse, animasyonsa ve karakterleri şirin duruyorsa kesin çocuk işidir. İşte Run Monster Run, insanların bu ön yargısını kendi lehine muazzam bir silah olarak kullanıyor. İlk dakikalarda parlak renkler, şirin karakter tasarımları ve çift porsiyon tatlı gibi ödüllerle bizi gevşetiyor, aman ne tatlı, hafif bir çizgi film dedirtiyor. Ama bu aslında yapımcıların bizi ters köşe yapmak için kurduğu harika bir tuzak. İşte o aşırı şirin, çocuksu görsellik ile arkasındaki bu esaret, ölüm tehdidi ve yaklaşan katliam teması birleşince ortaya muazzam bir tezatlık çıkıyor. Bu tezatlık insanların o çocuksu ön yargısını tamamen yerle bir ediyor ve hikayeyi çok daha karanlık, gerilim dolu bir boyuta taşıyor. Yani dış görünüşe aldanıp çocuk işi diye geçmemek lazım. Bu kesinlikle yetişkinlerin de zevkle izleyeceği derin bir yapım. Fark ettiyseniz son zamanlarda YouTube, büyük stüdyoların aksine tamamen bağımsız ekiplerin hazırladığı pilot animasyonlarla adeta çalkalanıyor. Milyonlarca izlenen bu projeler, internet kültürünün ne kadar güçlü bir noktaya geldiğini ve artık izleyicilerin kendi hikayelerini fonlayarak koca sezonlar çıkartabildiğini gösteriyor. Run Monster Run da tam olarak bu yükselen çılgınlığın en taze ve en iddialı örneklerinden biri. Peki dostlar, pilotu izledikten sonra kendimce birkaç teori kurdum. Şimdi bunları size sunuyorum. Birinci teorim. Bildiğiniz gibi pilot bölümünde yani epey erkenden büyüyünce o büyük canavarlara dönüşeceklerini fark ettiler ve öğrendiler. Bu öğrendikleri durum yüksek ihtimalle ileride bir travma olarak kalacak ve hepsi bunu bile bile yaşamaya çalışacaklar. İkinci teorim. Kurallar çiğnendi, insan öldürmez dediğimiz Nebulor bir insanı hatta en yüksek gözetmen olan şefi öldürdü. Bunu yapması üzerine gözetmenler ve ulu gören canavarların peşini asla bırakmayacaklardır ve karakterlerimiz asla rahat kalmayacaktır. Evet dostlar, pilot bölümde düşündüğüm kadarıyla bu kadar teori yapabildim ki zaten şu an çok az bilgiye sahip olduğumuz için çok da teori üretemiyoruz. Dijital Sürk gibi bu animasyonun da ileride çok daha fazla konuşulacağına eminim. Bugünlük bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atarsanız seviniriz. Hoşça kalın, takipte kalın.